Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Her akşamki gibi yine bir sonraki günü değerlendirmek için yine karşınızdayım, huzurlarınızdayım. Achtung diyorum. Arkadaşlar, vakit kaybetmeden açalım SolarFire'ı. Bu SolarFire evrenin algoritmasını gösteren programdır. Şimdi açıklamak isterim şu şekilde. Evrenin bir çalışma prensibi vardır, bir algoritması vardır her şeyin olduğu gibi. Bunu yapay zekayı bulduğumuz itibariyle ve aslında yapay zeka da değil. Yapay zekadan çok daha önce hesap makinesinde veya bilgisayarda her şeyi bir algoritmik sistemde işler. Bunu daha çok kullanırız, görmeyiz. Çünkü herkes bunu günlük hayat içinde kullanır. Ama işin arka sistemini kimse bilmez. Sadece kullanırlar. Herkes kullanır. Ancak o sistemin nasıl işlediğini kimse bilmez. Çünkü amaç zaten hayatını kolaylaştırmak ve bunu hayatın içinde kullanmaktır. Şimdi onun bir algoritmik sistemi var ve o algoritmik sistem sürekli olarak gelişen bir sistemdir. Hesap makinesinden başladı, yapay zekaya kadar ilerledi. Ve o sistem kendi içerisinde genişledi ve bizim zekamızın yapay kopyası bir robota veya bir sisteme yerleştirildi ve şu anda internet üstünden çoğu kişi yapay zekaya sormadan adım atamıyor mesela. Achtung! Aslında gönül isterdi ki o yapay zekanın vereceği cevap kadar kendi aklını geliştirmiş olsun. Ona sormaya gerek kalmasın. Achtung! O mantığı kendi güdebilsin. Ama şu da bir gerçek. Kimi zaman kendi hayatımızda bir problemi çözmek için dışarıdan bakmak gerekiyor. Çünkü kendi hayatın içine öyle bir odaklanıyorsun ki göremiyorsun onu. Dışarıdan bir akılla ona baktığın zaman görmediğin her şeyi görüp ulaşamadığın çözüme ulaşabiliyorsun mesela. Achtung, o da önemli. O yüzden yapay zeka hayatımızı çok güzel bir şekilde aslında kolaylaştıracak bir araçtır. Ona bağımlı kalınacak olan bir araç değildir mesela. Achtung. Şimdi evrenin dili matematiktir. Uzun vadede inşa etmek istediğin her şey için matematiği ve mantığı kullanmak zorundasın. Bu bir zorunluluk. Aksi takdirde hiçbir şey ne sağlam olur, ne uzun vadeli olur, ne kalıcı olur. Aynen. Duygusal verdiğin hiçbir karar, duygusal inşa ettiğin hiçbir şey evrende kalıcı değildir. Bunu kalıcı hale getiren matematiktir. O yüzden matematiği hayatımızın her yerinde kullanmak zorundayız abi. Aynen. Şimdi gördüğünüz algoritma evrenin algoritması. Bu algoritma tamamen matematik ve açılar üstünde gider. Eksi ve artı üstünde gider ve onun yanında tarot ise daha çok duyguların şekillenmesini gösterir. Ben o yüzden hem matematiği hem gün içerisinde aksiyon olarak aslında aynı şeyleri gösteriyorlar. Biri sezgisel, ötekisi buz gibi matematik üstünden. Birleştirdiğin an evren çıkıyor ortaya. Çünkü tarotu bir kenara bırakamazsın. Çünkü 4'te 3'ümüz su. Evet, duygulardan ibaretiz. Algoritmayı bırakamazsın. Çünkü o duygularla hayatı kalıcı ve kaliteli hale getirmek için matematiğe ihtiyacın var. Mecbursun onu kullanmaya. O yüzden hem astroloji üstünden gidiyoruz. Matematik ve mantığı kaçırmamak için hem mutlu olabilmek için
mücadeleye devam etmek için, inşa etmeye. İnşa ettikçe çünkü evrimimizi geçiriyoruz. Her adım attığımız, bir şey yapmak için, inşa etmek için attığımız her adım mantıksal olarak kendi zihnimizi evrim sürecine getiriyoruz. Çünkü inşa ettiğimiz sürece karşımıza çıkan bütün matematiksel problemler zihnin çalışmasına sebebiyet veriyor ve zihin çalıştıkça evrim geçiriyor. İnsan hayatı bunun üstüne kuruludur. Mesela en kafadan örnek vereyim. Güneş, mouse'la gösteriyorum. Mouse'u takip edin lütfen. Güneş bu dünya, bu galaksiye yaşam veren, düz mantıksal, matematiksel giden gezegendir. Öbür taraftan aşağıda Plüton tamamen kaotik bir enerjiyle ilerler. Daha çok ruhu ve duyguları temsil eder. Onun kaotik bir enerjisi vardır. O kaotik enerjiyi Uranüs gezegeniyle üst bilinç. Uranüs gezegeni nerede? Burada. Hemen ayın yanında. Mouse'la gösteriyorum burada. Onun üst bilinç matematiği, o üst bilinç matematiği güneş matematiğiyle birleştirip o kaosa yön verdiğin zaman otomatik olarak Kuzey Ay düğümüne gidersin. Evrim geçirmeye başlarsın. Tekrar ediyorum. Güneşin sabit matematiğini, Uranüs'ün üst matematiği ve Plüton'un kaotik akışı, çünkü evrenin akışı kaostur. O kaçınılmazdır. Yoksa bu algoritmaya ihtiyaç olmaz zaten mantık olarak. Evrenin o kaotik akışını Güneş'in matematiği ve Uranüs'ün üst bilinç matematiğiyle birleştirdiğin an zaten otomatik olarak Kuzey Ay düğümüne doğru gitmeye başlıyorsun. Mayday, mayday. Bunun da yolu Ay'ı takip etmektir. Güney Ay düğümü, kaos, Güneş, Uranüs ve Kuzey Ay düğümü. Bu aslında çok basit bir algoritmadır ama çok karışıktır. Çok karışıktır. Şimdi arkadaşlar sizden ricam bol bol likeleyin ve bol bol beğenin. Aynen. Ve bu genel manadaki gökyüzü, herkesin bir algoritması var. Kendi şahsi algoritmasını çözmek isteyenler açıklamalar altındaki mail adresinden bana ulaşabilirler. Achtung diyoruz, başlıyoruz. Şimdi şu 0 anını gösteriyor. Yani clock, zamanı gösteriyor. Şu anki zamanda Ay Boğa burcunda 21 derece. Aynen. Şimdi bunu al oradan, ilerletmek için çıkarmak zorundasın oradan. O anda donuyor. Zaman duruyor. Ve ilerletip geriletebiliyorsun. Saatten değil, günden ilerleyelim ve bir gün atalım yarın. Yarın ayın 23'ü. 23'ünde akşam saat 8'de Ay İkizler Burcu'nda olacakmış. Saat olarak geri alalım. İkizler Burcu'na kaç gibi giriş yapacak? Hemen ona bakalım. 3 derece, 2 derece, 1 derece, hop. Güneş 1 derece ve Güneş Boğa burcunda. Yani yarın sabah saat 9 itibariyle Güneş İkizler burcundan Boğa burcuna geçiş yapacak. Boğa burcu İkizler burcu pozitif bir burçtur. Matematiksel değeri artıdır. Güneş Koç burcunda artı. Venüs Koç burcunda artı. Aynen. İkizler burcu sosyal bir burç ve iki yönlü bir mantığı işler. Çok hızlı iki yönlü değişken bir mantığı işler. O yüzden yarın sabah itibariyle değişkenliğe açık olmanız gerekiyor ki o gelişebilecek olan olasılıkları değerlendirebilelim. Matematiksel olarak değerlendirebilelim. Mantık olarak oturtabilelim. Bunun için de o akış içerisinde izlemede kalmanız gerekiyor. Aksi takdirde kaçırabilirsiniz. Şimdi o açıya bakalım. Ay burada kırmızı bir açı var. Nereye?
gerçek ay düğümü, güney ay düğümüne. Güney ay düğümü nerede? Balık burcunda, retroda. Yani bize önceki alışkanlıklarımızdan kopmak için geriyor retroda. Geri götürüyor. Ay ise ikizler burcunda, balık ile ikizler su, hava birbirine ters burçlar, elementlerdir. Su ve hava birbirlerine köpürtürler, gerer, dalgalanır ve o kare açıyla bizi yavaş yavaş gere ne olmasını sağlar? Bir takım problemlerin oluşmasını sağlar. O problemlerin üstüne gitmeye kalkarsan ve çözmeye kalkarsan o seni buram geren açı gelişmeni sağlar. Ve yarın gelişmemize çok olanak sağlayan bir akış söz konusu. Bunun için mutlak mantığı ve matematiğe takip etmek ve ona sadık kalmak zorundasın. Aksi takdirde yapamazsın. İlerletelim. Günün içerisinde ilerletirken şu açılara bakmak gerekiyor. Gergin açı yarın saat 10'da ilerliyor. O gergin açı sona eriyor ve rahatlıyoruz. Yani sabahtan öğlene kadar yapmak istediklerimizde gergin açılar var. Bu gergin açı buradan Jüpiter'e gidiyor. Jüpiter olasılıklar demektir. Ve Yengeç burcunda olduğu için en üst derece. Çünkü Jüpiter Yengeç burcunda çok iyi anlaşan iki karakter gibidir. Yengeç bir burç. Su elementin kardinal burcu. Jüpiter ise en üst tabakadaki en fazla olasılıkları, yaratıcı olasılıkları önümüze serer. Sabahtan, geçmişten, güney ay düğümünden koparken zorluk yaşayacağız ama koptuktan sonra Jüpiter açısı bizi zorlayacak. Niye? Daha fazla çaba sarf etmemiz için bizi zorlayacak. Yapıyorsun, daha fazlasını yap. Yapıyorsun, daha fazlasını yap ama matematiksel olarak yap. Mantıksal çerçevelerde oturt, bende gördüğün bütün olasılıkları. Yarınki akış tamamen bunun üstüne kurulu. Bunu şimdi, bu matematiksel kısmı. Yarın artı değer çok ön planda olacak. O artı değeri nasıl kullanacağınız tamamen sizin eksiyle ya da artıyla. Eksi çekingenlik, savunmaya çekilme, artı atağa kalkma ve mantık çerçevesinde mücadele etme demektir. Şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Bakalım sizi yarın neler beklemekte. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Şöyle diyeyim, her akşam bu video çekiliyor. Her akşam, bir önceki akşam, ondan önceki akşam, ondan önceki akşam onu izlerseniz, teker teker hepsini izlerseniz bu kaotik sistemi nasıl mantıksal bir çerçevede ilerlediğini görebilirsiniz. O videoları tek tek izlersiniz. Zaten o yüzden bu şekilde bir sistemli bir şekilde çekiyorum bu videoları. Mantık olarak nereden gelip nereye vardığınızı görebilirsiniz diye. Sayın koçlar, sabahtan ilk etapta hesap ve kitap. Zihinsel matrix'tir bu. Büyük arkanadan hesabı ve kitabı temsil eder. Hesabı kitabını iyi yap. Bütün olasılıklar, kupaların üçlüsü, bütün gözüne kestirdiğin olasılıkları dene. Bütün gözüne kestirdiğin olasılıkları dene ve yarın çok büyük kaotik bir mücadelenin ortasında bulacaksın kendini. O ortamın içerisinde bütün olasılıkları kendi hesabına göre değerlendirip en mutlak matematik ve mantıksal çerçevede günün sonunda oturttun mu? İlki oturdu mu? Gerisi gelmeye başlar. Ama o kaotik enerjinin içine girmeye gözünün yemesi lazım sayın koç. İkizler 3 numaralı evdir. Sayın yükseleni koçlar için tam da aklı temsil eder. Yapmak istediklerini. Yarın oraya giriş yapıyorsun. Bodoslama o ateş elementinin içerisine ve orada kendi matematiğini, kendi algoritmanı kurup onun üstüne inşa etmen gerekiyor her şeyini. Koçlar için yarın bu geçerli.
Sayın boğalar, 2 numaralı ev, değerler evi. Değerler eviniz konusunda yarın bakalım tarot ne diyor? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın boğalara? Bir süredir ruhsal manada oldukça hırslı görünüyorsunuz sayın boğalar. Bayağı balatayı sıyırmışsınız, kayış kopmuş, psikopata bağlamışsınız. Ben daha fazlasını istiyorum diyerekten saldırmışsınız. Ve bunu yaparken önümüze taş kayanlar da var. Onları da ya gördünüz ya görmediniz. Yarın tamamen hunharca büyük bir hırsla zihinsel olarak oraya atak olacaksınız. Niye? Çünkü söz konusu olan şey kendi değerleriniz. Kendi maddesel değerleriniz. O şeytan kartına fazla kapılırsanız ayın ikizler burcuna geçtiği esnadaki değişken akışı kaçırırsınız. Çünkü boğazınız sabitsiniz. O akış yön değiştirirse mesela burada sabit kalırsan otomatik olarak eksiye düşeceksin. Bu eksi sana zarar verecek. Ama süreçte risk de alman gerekiyor. Körü körüne kaybetmeye doğru gidersin sayın boğa. Körü körüne kaybetmeye gidersin. Çünkü güneş artıda, ay artıda, sen eksisin ve bodoslama, kör kütük gidersen saçmalama olasılığı matematiksel olarak çok yüksek. Aynen. O yüzden kendi hırslarına yarın mukayyet olman gerekiyor sayın boğa. Mukayyet olmazsan aldığın risk, ya dersin ki ben boşa mı risk aldım? Hayır. Sen şalteri indirdin. Saçmaladın. Alan doğruydu. Ama alanda hareket tarzın saçmaydı. Bu yüzden eline bir şeyler kaldı ama asıl kalması gereken şey kalmadı. Bu sayın boğaya. Gelelim ikizler burcuna. İkizler burcunda durum nedir? 1 numaralı ev. Bütün olasılıkları değerlendirebileceğin bir gün yarın sayın ikizler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın ikizlere? Bir süredir kasılmakla meşgulmüşsün. Aha da burada. Yapabilir miyim? Olur mu? Bunun için neleri gözden çıkarmam gerekir? Ben neleri gözden çıkarmaktan korkuyorum. Kısılma bundan dolayıdır. Aha burada. Eğer yok ben harbiden neyi hak ediyorsa onu sundum diyorsan zaten yatırımlarında kazanç demektir. Ancak kasılmanın sebebi ikinci kartta çıktı ortaya. Ne? Joker kartı. Sıfır noktasına gidemediğim için kasıldım. Ama sen sıfır noktasından geçip yeni bir maceraya hazır olman gerekiyormuş zaten sayın ikizler. Sen orada bak kılıçların onlusu. Niye kasıldım? Çünkü doğrularımdan vazgeçemedim. Ama doğruların güncellemeyi update etmek istiyordu. Sen kabul etmedin. Sen etrafında bulunan her şey aynı kalsın. Ben gelişeyim demek istedin. Ama böyle bir şey evrende yok. Gerekirse doğrularından vazgeçmek zorundasın. Vazgeçmediğin takdirde akrebin yönettiği kart çat arkadan sana o kılıcı sokar. Dersin ki ihanete uğradım. Hayır, ihanete uğramadın. Sen kendini güncellemeyi reddettin. Aynen. Yeni bir versiyonuna, kendi yeni versiyonuna giderken eski versiyonunu beraberinde götürmek istedin. Yapamazsın. Evrende o algoritma o şekilde işlemez. Her şey senin doğrularınla olmaz. Doğruların her zaman güncellenmediği sürece matematiksel olarak doğru demek değildir. Knockout olursun sayın ikizler. O yüzden yarına dikkat et. Gelelim sayın yengeç burçlarına. 12 numaralı ev. Kapanması gereken dönemler. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Kapanması gereken dönemler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Bakalım sayın yengeçler bir süredir böyle buram buram uykularından sıçrıyorlarmış. Ya olmazsa, ya olmazsa, ya düşündüğüm gibi olmazsa. Peki
Sen düşüncelerini gözden geçirdin mi? Geçmişe takılı kalan düşüncelerini orada geçmişle beraber bırakman gerekiyor. Bırakmadığın takdirde onlar seni dürtmeye başlarlar. Ya bu olmazsa o olmamak zorunda zaten. Ondan daha iyisi olması gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. O geçmişle beraber geçmişte kalacak. Geçmiş alışkanlıkları geçmişte bırakmak zorundasın. Kendi şartlarını gözden geçireceksin. Dışarıdaki güncel olasılıklara bak. O güncel olasılıklar senin kendi zihinsel algoritmanla tutuyor mu? Hayır. Bu durumda senin algoritmayı güncellemen gerekiyor. Evet. Ve oraya yepyeni olasılıklar getireceksin. Eğer bu olasılıklar seni istediğin yere götürüyorsa bil ki bilinçaltında son kullanma tarihi geçmiş fikirlerin var, korkular var, aşamadın. Onları aşman gerekiyor. Çünkü 12 numaralı evden başlıyorsun yarın. Geçmiş evi, o evi öldür. Oradaki doğruları öldür. Yoksa onlar seni mantıksız bir yola sokacak. Mantıksız bir yolda zaten köşeye sıkışmak kaçınılmazdır sayın yengeç. Çünkü mantıksız, adı üstünde. Sayısal hiçbir değeri yok. O zaman bitti. Done. Ya onları feda edeceksin ya da inşa etmek istediğin şeyi feda edeceksin. Seçim senin sayın yengeç. Gelelim sayın aslan burçlarına. 11 numaralı ev. Dış bağlantılar evi. Bakalım dışarıdan neler geliyormuş. Sayın aslan yarın. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın aslanlar? Sayın aslanlar bir süredir, şimdi aslan burcunun en büyük zaafı nedir? En gölge yönü nedir? Her şeyin sabit kalmasını ister. Kendi bildiği gibi. Neden? Çünkü en büyük gaffı aslan burcunun yönetici gezegeninden gelir. Güneş. Ona o kadar yüksek bir güç verir ki, sezgisel bir güç verir ki ben en doğrusunu görüyorum. Ama senin de güncellenmeye ihtiyacın var. Yok. Benimki güneş. Güneş bulunduğun noktada gece batıyor mu kardeşim? Batıyor. Demek ki ertesi sabah güncellenerek geliyor. O güncellenerek gelebiliyorsa sen kim oluyorsun da kendini güncellemeden devam ediyorsun? Mayday, mayday. Mayday, mayday. Aynı kalsın ama yükseleyim. Niye? Bulunduğum değerleri kaybetmekten korkuyorum. Öyle bir dünya yok kardeşim. Onları kaybetmeyi göze almadığın sürece yenisini kazanamazsın. Bu mudur? Budur sayın aslan. Bu mudur? Budur. Çünkü bulunduğun süreç oldukça sancılı bir süreç. Çünkü alacaklarınla beraber bir dönüşüme giriş yapacaksın. Aha da burada. O dönüşüme girebilmen için bunları kaybetmen gerekiyor. Kaybetmek istemiyorsan ya da şimdi adım atacağım ama üstümde çok yük var ya da değerlerimi kaybetmek istemiyorum. O zaman evrende ağzını açıp konuşacaksın kardeşim. Ve sen cümle kurduğun an evren sana zaten nelerin geçerli kalacağını, nelerin geride kaldığını söyleyecek. Sen illa diretirsen olmaz, kupaların onlusunu kaybedersin. İstediğin düzeni, 4 duvarı kaybedersin. 4 duvar içerisindeki keyfini kaybedersin. O yüzden o adını koymak zorundasın. Matematiksel ve mantıksal olarak. Bu benim için mantıklı değil. Ama evrende sana cevap verecek ki ama tamam da bundan vazgeçersen şu anki bulunduğun keyiften daha keyifli bir noktaya getirebileceğin olay değerler sunacağız biz sana. Ama sen söylemiyorsun ki derdinin ne olduğunu söylemiyorsun. Kör kütük bu doğru diyorsun sadece. Ve bodoslama güdüsel hareket ediyorsun. Bu normal olan şeyi de parçalar. O yüzden dikkat etmen gerekiyor sayın aslan. Gelelim sayın Başak burçlarına. Kariyer eviniz sayın Başaklar. Bakalım yarın Başak burçların kariyer evinde ne olacak görünüyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın Başaklar için? Bir kere ön yargılarınızı bir kenara bırakacaksınız. Biliyordum, bunu bırak. Sürpriz olaylara bir takım şeyler
sana bıkkınlık vermiş olabilir. Ama bu bıkkınlık senin ön yargılarından da kaynaklanabilir. O yüzden sürprizlere açık olmakta fayda var. Geçmişteki ön yargılarını bugüne taşıma. Bugüne taşıma çünkü yarın Mars geliyor senin evine. Mars 10 numaralı evine ve orada çat diye bir değişim yaşatacak. Ne? İçindeki ve dışındaki bütün matematiksel algoritma bir darbe yiyecek. O yediği darbeyle beraber yepyeni bir algoritma oluşacak. Ve içindeki o ön yargıları seninle beraber alıp götürecek. Tamamen matematiksel yepyeni bir sürece giriş yapıyorsun. Bu ne demek oluyor? Proje değişiklikleri, adres değişiklikleri, şehir değişiklikleri ve dünya değişiklikleri. Bu değişikliklere geçiş sancılı olacak. Bir kısmı geride bırakmak zorundasın kariyerinde Sayın Başak Burcu. Yepyeni matematiksel, zaten bunu bırakamazsan duygusal kararlar veriyorsun demektir. Tamamen mantıksal ve matematiksel kararlar vermek zorundasın yarın Sayın Başak. Aksi takdirde zaten o geçişi yaşayamazsın. Farkındaysan hop buradan buraya geçiş yapmak zorundasın. O geçişi yapmak için de bir takım kırılma noktaları yaşamak zorundasın. O kırılma noktası mantıksal ve matematiksel olarak tutarlı olmak zorunda. Tutarlı değilse bir yerde bir sıkıntı var demektir. Sayın Başak onu baz alarak, onu hesaplayarak hareket et. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Bakalım nedir, ne değildir sayın teraziler. 9 numaralı ev, bütün yaşama bakış, bütün yaşam şekli, bütün bildiğin her şeyin daha üst bir modele 9 numaralı eve geçişi olacak yarın sayın terazilerde. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın teraziler bir süredir hunharca bir şekilde kendinizi aşmakla meşgul görünüyorsunuz. O yapabileceğin en iyi şey. 2 numaralı kart, keyifler de yerindeymiş. Aynen bu değer yargıların yükselmeye başladığını gösteriyor. Ki bu tılsım çekicisi sen kendini aşmak için çaba sarf ettiğin sürece şu demek oluyor, bir süre sonra yeni değersel matematiksel level'a geçiş yapıyorsun demek oluyor sayın terazi. 9 numaralı ev tam yeri. Lakin senden istediğimiz bir şey var. Eski seni bir kenara bırak. Eski seni bir kenara bırak. Sadece dışarıdan değil, içeriden de güncellenmen gerekiyor. Mantık olarak da gelişmen gerekiyor. Aşman gerekiyor. Yani şunu al şuradan kaldır. İşe yaramayanları bırak geride. Tertemiz. Zaten bunun gerisi gelecek. Bunun gerisinin gelip gelmeyeceği bunun nasıl işlediğine bağlı. Yepyeni bir alana eski düşüncelerle girersen derler ki bunun burada bir hükmü yok. Bunun burada matematiksel bir karşılığı yok. Ya buradaki matematiğe, algoritmaya uyuş ya da bir süre sonra bu alan seni dışlar sayın terazi. O yüzden ona göre hareket et. Gelelim sayın akrep burçlarına. 8 numaralı ev. Dış kaynaklar evi sayın akrepler. Bakalım dış kaynaklarda nedir ne değildir sayın akrepler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın akreplere? Bugünü kılıçların dokuzlusuyla ilan ediyorum. Çünkü Plüton Kova transiti herkese artık yavaş yavaş bir üst level'a geçmeye zorladı. O üst level'ın 1 numaralı kuralı da geçmişi orada bırakmak. O kılıçlar mantığı ve matematiği temsil eder. Buradaki kılıçlar. Geçmiş mantıkla üst bilince çıkamazsın. Mümkün değil. Bunun için tılsımların 8'lisi başkalarının kaynakları olan kısmında kendini aşman gerekiyor ki 8 numaralı evde o matematikten onların algoritmasından 8 numaralı evde başkalarının algoritması üstünden kendi algoritmana kaynak sağlama, matematiksel kaynak sağlama.
Eğer sen orada başkasının kaynağını yönetirken kendi yanlış doğrularınla yönetiyorsan oradan sana zaten bir şey gelmez. Derler ki sen burayı iyi yönetemedin. O yüzden ben kendi kaynağımdan senin kaynağına bir şey vermem sayın akrep der. Önce korkularını yen yoksa seni bir daha çağırmayacağım der. Senin de o yöneticiliği en iyi şekilde yapman gerekiyor. Hem bak Merkür ve Mars tarafından yönetilir bu kart. Büyücü kartıdır. Hem yönetim hem analitik analiz hem de yönetim. İkisini birden yaptığın takdirde korktuğun her şey sona erer sayın akrep. 8 numaralı evin sahibi kim? Sensin sayın akrep. Kendini öldüreceksin sayın akrep. Kendi yanlış doğrularına sen hesaplaşacaksın sayın akrep. Aksi takdirde bir çıkarsın oradan elinde hiçbir değer yok. Bu kadar enerjiyi ben boşa mı sarf ettim? Evet. Matematiksel olarak normal değil mi? Normal. Bitti. Done. Net. Gelelim sayın yay burçlarına. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi. Nedir ne değildir sayın yaylar? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın yaylar bir süredir kırılma noktasına böyle gidip geliyormuşsunuz. Gidip geliyormuşsunuz. Yani orada bir kırılacaksınız, tam kırılacaksınız. Çünkü 7 numaralı ev. Ciddi kırılma, ciddi yolun sonu. Aynen. Yolun sonu. Bak yolun sonu. Dedim. Matematik mi? Abi. Bak bununla algoritma şaşmaz. Yolun sonu. Yolun sonu. O yolun sonunda ağzını açıp ben kendi kalemi şuraya taşımak istiyorum. Ve bunun içinde şunun olmasını istiyorum. Bunu diyebilmek için de zihninin çalışması gerekiyor. Yaratıcılık kartı. Bunu demediğin sürece sayın yay, yıkılan kalemle beraber geride kalırsın. Yapacak bir şey yok. Geride kalacaksın. Hem kaybetmek istemediklerini kaybedersin, hem geride kalırsın. Ötekisi kaybetmek istemediklerin arasında seni bir sonraki aşamaya geçirebilecek değerleri de beraberine götürürsün. Üstüne yenilerini de yaratırsın. Bu da çift level demektir sayın yay. O yüzden yarını ciddi manada iyi değerlendirmek zorundasın sayın yay. Gelelim şimdilik Oğlak burçlarına. Organizasyonları iyi ayarladınız mı sayın oğlaklar? 6 numaralı ev çünkü doğru değil. Aynen. Organizasyonlar evi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın yaylar, sayın oğlaklar için? Hunharca odaklanıp zihinle fırtına yapmış olmanız lazım. Zihinsel fırtına. Yaptınız mı? Çünkü zihinsel fırtına yaptığınız konulardan harekete geçirici haberler gelecek yarın. O organizasyonların yön değişikliği gerçekleşecek. Orada bir patlama noktasına geleceksin ve bu seni yarın gelebilir. Çünkü orada rutinlerin değişmeye doğru gideceği manasına gelir bu kart. Eğer konu 6 numaralı evse Başak Burcu'nundur. Organizasyonlar ve günlük rutinlerdir. Gelecek olan haberle beraber o organizasyonlar harekete geçmek zorunda kalacak. O hareket günlük rutinlerin değişime doğru gitmeye başlayacağı bir harekettir. O da senin gelecek zaten. Niye? Ben rutinlerine o kadar bağlıyım ki oğlağım onlardan kopamam. O zaman orada kalırsın abi. Sıkıntı yok. Oğlak orada kalsın, komple onu alıp şuraya, oğlak bırakın orada kalsın ya, onunla mı uğraşacağız ya, deli mi ne? Sen rutinlerinden vazgeçmek istemiyorsun diye biz gelişimi mi durduracağız? Öyle bir şey yok. Aynen Achtung. O sebepten dolayı o yapacağı yeni versiyon kutlama, çünkü bu aynı zamanda bir kutlamayla ilgilidir. Neden? Çünkü level atlıyorsun. Enerjin yükseliyor. Endorfin salgılıyor vücut. O endorfini istemiyorsan yapacak bir şey yok. Aynen. Gelelim sayın kova burçları. 5 numaralı yaratıcılık evinde. Gölgelerin gücü adına. Bakalım nedir ne değildir. 1 numaralı kart,
2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın kovalar, bir süredir ahanda bu oluyormuş. Dan abi, gelen vurdu giden vurdu ya, olacak gibi değil. Gelen vurdu giden vurdu, ben arada bir şeyler yapmaya kalktım. O gelen giden niye vurdu biliyor musun? Şuraya vurdu. Ne oldu? Çünkü yepyeni bir versiyonuna hazırlanıyordun da ondan. Sen kovasın, sabitsin. Sabit fikirlerin var. O sabit fikirleri Uranüs'le beraber daha yukarıya çıkabilmek için boyuna arkandan çat vurdular. Niye? Çünkü senin 1 numaralı evinde Plüton var. O vurduruyor sana. O vurduruyor ama o vurmasının karşılığını da veriyor. Bu demek oluyor ki yepyeni bir sen oluşmakta var. O yepyeni sen de arkana yediğin darbelerin sonucunda oluşan yeni senle seni gören, yeni senini gören kişilerin yeni seni davet etmek istedikleri yer. 5 numara flört, yaratıcılık ve evcil hayvanlar yeri. Hediyelere hazırlanmaya başla sayın Kova burcu. Bu mudur? Budur. Gelelim sayın balıklar. 4 numaralı ev oğlum, boru mu? Aynen, kök evi. Kök eşittir kariyer evi. Bakalım orası nereye götürecek seni sayın balık burcu. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Geçtiğimiz süredir bayağı aksiyonla meşgul sayın balık. Aha da orada. Özel sektör, maceracı, aksiyon seven bir alandaymışsın. Evet ve bu süre zarfı içerisinde küçük çapta değişiklikler yapacaksın sayın balık ve bu akış seni bayağı hırslandıracak görünüyor yarın. Çünkü ay ikizlerde, güneş koçta, eğer sen yeterince risk alıp onun karşılığını görmeye başladıysan zaten yarından itibaren seni durdurabilene aşk olsun. Gücüne güç katmaya başlayacaksın yarından itibaren. Zaten konu 4 numaralı ev. 4 numaralı evin üst aksı. 10 numaralı ev kariyer evidir. Yaptıkça risk alıp sen küçük çaplı değişimlerle beraber aksiyon yarattıkça güçleneceksin. Aksiyon yarattıkça güçleneceksin. Yarattıkça güçleneceksin. Bu mudur? Budur sayın balık burçları. Arkadaşlar, ben Ozan Kurtbay. Bugünlük benden bu kadar. Bol bol like ve bol bol yorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Arrivederci. Aynen.